Merhaba arkadaşlar, ben Solu. Afrika'daki 4 aylık seyahatimden sonra evime çekilip kısa bir mola verdim. Bir sonraki keşfetmem gereken ülkeyi düşündüğümde aklıma merak ettiğim diğer bir ülke olan Pakistan geldi. Hızla hazırlanıp uçak biletimi aldım. Daha sonra Pakistan'a varmadan takipçilerimden Cufcuf Hoca'ya mutlaka gitmem gerektiğini söylediler. Kim olduğunu araştırdığımda ilginç bir toplulukla karşılaştım. Bu tarz şeyler genellikle benlik şeyler değil fakat madem gelmişken ilk durak olarak Cufcuf Hoca'yı çekmeye karar verdim. Cufcuf Hoca'nın sosyal medya danışmanına ulaşarak röportaj yapmak istediğimi belirttim. Onlar da bana Cufcuf Hoca'nın yani Ali Hüseyin'in hiç kimseyle röportaj yapmadığını, eğer istersem sadece ritüel alanını çekebileceğimi söylediler. Benim için sadece orada durmak yeterli değildi. Doğrudan kendisiyle görüşmem ve konuşmam gerekiyordu. Bir plan yapmam gerektiğini düşünürken 2 gün sonra Türkiye'den televizyon kanalından aradığımı söyleyerek röportaj yapmak istediğimi belirttim. Bana danışmanlarını ileteceklerini söylediler. 2 gün bekledikten sonra geri dönüş yaptılar ve Cufcuf Hoca röportajı kabul ettiği ertesi gün akşam 8'de orada olmam gerektiğini söylediler. Sevgili arkadaşlar, şu anda hazırız. Artık yola çıktık. 1,5 saatlik bir yolumuz var. İzin almamız falan bizim için çok zor oldu arkadaşlar. Burada hazırlık aşaması ve her şey gerçekten bizim normalde yaptığımız işlerin biraz üstündeydi. Bazı şeyleri organize etmek, izinleri alabilmek, oraya gidebilmek gerçekten çok zor şeyler. Umarım bu emeğimizin karşılığını alırız. Umarım siz de bunu beğenirsiniz. Sizleri seviyorum. Gelin. Televizyon kanalından geldiğimin daha inandırıcı olması için Pakistan'da kamera ekibi tuttum. 2 kamera ve 2 mikrofon ile Cufcuf Hoca'ya ait olan bölgeye doğru yola çıktık. İnsanların böyle bir tiyatroya nasıl inandıklarını canlı şahit olmak beni heyecanlandırıyordu. Hangi insan mikrofondan gelen üfleme sesiyle iyileşebileceğine inanır? Gerçeğin ne olduğunu oraya gittiğimizde göreceğiz. Bu yolda giderken bir yol üstünde uğrayıp bir iftar yapacağız çünkü abilerimiz de oruçlu. Hep beraber bir iftar yapalım dedik çünkü hocayla buluşmamıza daha hala 2,5 saatimiz falan var. Biz buraya giderken arkadaşlar NATO generallerinden, devlet görevlilerinden gidip özel izin almak zorunda kaldık. Çünkü bundan birkaç hafta önce hocayı ifşalıyorlar buradaki gazeteciler. Hoca kimseyi kabul etmemeye başlıyor. Bize özellikle uyarı geldi ve şu söylendi. Yani hocanın orada binlerce takipçisi var. Lütfen dikkat edin. Yanınızda görevli birileri olmadan çekim yapmayın. Şu anda o hocanın müritleri ve kendisi medyaya karşı çok kızgın ve sinirli. Başınız gerçekten çok büyük belaya girebilir. Sizi linç edebilirler dediler. Bu yüzden biz şimdi gittiğimizde orada direkt çekime başlamıyoruz. Bizi oraya götürecek rehber kardeşlerimiz, yani bizi misafir edecek kardeşlerimizi bekleyeceğiz. Bu arada önce iftarımızı yapıp açılıyoruz. Daha sonra da oraya gittiğimizde artık içeri girip onların kontrolü altında bir çekime başlıyoruz abi. Hadi bakalım neler olacak görelim. İftarımızı yaptıktan sonra tekrar yola koyulduk. Soracağım soruları yol boyunca tekrar ettim. Arabadaki herkes gergindi. Yaklaştıkça üzerimdeki stres artıyordu. İlk başta bunun kolay olacağını düşündüm. Ancak beklediğimden de zordu. Gezgin bir YouTuber olarak değil, televizyon kanalından röportaj yapmak için gelen gazeteci olarak onunla görüşecektim. Bunun açığa çıkması başımıza büyük belalar açabilirdi. Bu, daha önce yaptığım seyahatlerden çok farklıydı. Çölde, kimsesiz topraklarda, kömür treninde kaçak yolculuk yapmaktan çok farklıydı. En ufak açığımızda binlerce insanın hedefi olabiliriz. Şu anda Cufcuf Hoca'nın bulunduğu yere varmak üzereyiz. Şu karşıda gördüğünüz yer, ışıkların yandığı yer onun yeri. Ama bizim hala bu görüşmeyi ayarlayan arkadaşı beklememiz gerekiyor. O da bir yarım saat içinde falan burada olur. Onunla birebir röportaj yapan ilk insan olacağım. Merak ettiğim tüm soruları soracağım kendisine. Umarım istediğimiz cevapları alırız. Kendisinin şu anda geldiğimizden haberi var. Bakalım. Heyecanlıyım biraz. Etraf çok kalabalık arkadaşlar. Yüzlerce araç var. Görünüşe göre. Birçok da insan görünüyor. 1,5 saat süren yolculuğun ardından Cufcuf Hoca'nın yerine ulaşmıştık. İçeri girdiğimizde bizi ilk hocanın sosyal medya danışmanı karşıladı. İçeride kendilerine izin verdiği sürece çekim yapabileceğimizi söyledi ve etrafı gezdirmeye başladı. Daha sonra Pakistan ordusunda rütbeli asker olduğunu söyleyen Cufcuf Hoca'nın yardımcısı röportajdan önce benimle sohbet etmek istediğini söyledi. Bulunduğumuz oda kalabalıklaşmıştı. Biz hariç odanın içinde bulunan çoğu hocanın Pakistan devletinde görevli asker ve yardımcılarıydı. Yarım saat boyunca resmen sorgulandık. Aynı soruları farklı kişiler tekrar sordu. Resmen çapraz sorguya alınmıştık. Bir an gerçekten kim olduğumuzu anladıklarını düşündüm.
How long have you been here and with Mr. Hussein Ali? I'm here, I'm living not here. I'm from Lahore also, but coming time after time from 7 years, more than 7 years. 7. And how often do you come here in a year time? Last 2 or 3 years, I came here just for 5 to 6 times. 5 to 6 times. And how long do you stay every time you come here? Just 1 or 2 days. And Mr. Ali, he can help people with pretty much everything? Or is there certain things he can do and certain things he cannot? Actually, the people who are coming here, we serve them a lot of times, like langar, like lunch or dinner, and dam and dua. Not more than this. Not more than this. Okay, sir. So what was the other person, let's say I'm the second person who ever got to interview him. And the first one, where is he from? He was also from, I think, from UK or Canada. Yeah, Canada, okay. Yes, from international media also. Okay, nice, mashallah. But in fact, No, so far so good. Everyone is super nice to us, it's just like we never had any issue. I mean, genuinely, I always say, like, since I come to Pakistan, Pakistani people has been amazing to me. I never seen or experienced anything wrong at all. Brother Suleiman Yilmaz, I think your name is. Pakistani people basically always love the Turkish peoples. That's my questions. Thank you so much for your help. I really appreciate that again. Right. Allah Hafiz. Hocanın sağ kolu ile kısa bir röportaj yaptıktan sonra yemek yemek için odaya geçtik. Yemeğimizi yedikten sonra hocanın müsait olduğunu ve röportaja geçebileceğimizi söylediler. Ancak bir şartları vardı. Röportajı kendi kameralarıyla çekilmesine izin verdiklerini ve kendi belirledikleri soruları sorabileceğimi söylediler. Daha röportaj başlamadan nasıl bir oyun döndüğünü şimdiden anlamıştım. Objektif olarak her şeyi kayıt altına almayı beklerken aslında her şeyin kendi istedikleri ve planladıkları gibi yapıldığını gördüm. Bu durum biraz tadımızı kaçırmıştı. Ancak buraya kadar geldik. Bu röportajı çekmeden buradan gitmeye niyetim yoktu. Sayın Ali, öncelikle bizi buraya kabul ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Zamanınızın çok kısa ve değerli olduğunu biliyorum. Bu yüzden çok zamanınızı almayacağım. Türk halkı ve Türk devleti hakkında neler düşünüyorsunuz? जो तुर्की के पीपल हैं ना, लोग हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं और बड़ी मोहब्बतों वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के जो लोग हैं वो आपस में बड़ी मोहब्बत करते हैं और हम भी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं. Sayın Ali, eğer Türk halkı buraya iyileşmeye gelmek isterlerse size herhangi bir ücret ödemeleri gerekiyor mu? तुर्की के लोग क्योंकि वो मुसलमान हैं, हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और वो जब हमारे पाकिस्तानी उधर जाते हैं तो उनसे बड़ा खुलूस करते हैं. तुर्की के जो जितने भी लोग यहाँ आते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं या अपना इलाज कराना चाहते हैं, उन्हें फ्री ऑफ कास्ट है, रिहाइश भी उनके को फ्री मिलेगी और उनका इलाज भी फ्री होगा. Sayın Ali, Türkiye'ye gelmeyi düşünür müsünüz? इंशाअल्लाह ताला कोई 6 माह के बाद मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी मसरूफ़ रहता हूँ, पूरी दुनिया में जाता हूँ. अब तुर्की का इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा. İnsanları iyileştirme yeteneğinizin kaç yaşında farkına vardınız? ये जब हमारा ये नस्ल दर नस्ल है, जनरेशन टू जनरेशन है, हमारे बाप दादा से है, हमने जब होश संभाला तो ये चीज़ अपने आप में देखी. Dünya genelinde milyonlarca takipçiniz var. Özellikle Türkiye'de de sizi tanıyan ve bilen milyonlarca insan bulunmakta. Buradan bu insanlara ne mesaj vermek istersiniz? उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ. उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप जो है एक सच्चे मुसलमान है और दूसरा आपका ख़त्म नबूवत पर बहुत बड़ा यकीन है, बहुत बड़ा यकीन है. और इंशाअल्लाह ताला जिस मोहब्बत से आप देख रहे हैं, आपकी कोई भी मुश्किल हुई, कोई भी तकलीफ हुई, या तो आप यहाँ तशरीफ़ लें या मैं तुर्की में जब आऊँगा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करूँगा, उसमें आपको जो दम होगा उससे आपकी वो मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी. उस दुआ के साथ अल्लाह आप पे करम करेगा. Bize ayırdığınız zaman için size çok teşekkür ederim. आप थोड़ा सा इंटरव्यू दे दें. ओके, Thank you so much. Thank you. Şu anda arkadaşlar Ara Hol'e gidiyoruz. Reciting Naat Sharif, mashallah. Not singing, reciting. Uzun uğraşlar sonunda istediğimiz soruları soramasak da amacıma ulaşmıştım. Hoca ile bir ilk gerçekleştirerek röportaj yaptım. Video kayıtlarını kendileri düzenleyip vereceklerini söyledikten sonra binlerce insanın kapıda sıra olup şifa aradığı ritüeli izlemek için salona doğru yürüdük.
İçeri girdiğimiz andan itibaren gözler üzerimizdeydi. Yanımızda sürekli birileri vardı ve bir dakika bile yanımızdan ayrılmıyorlardı. Ritüele geçmeden önce hocanın dua ettiği sırada elimizi kaldırmamız için bizi uyardılar. Salona girdiğimizde içeride yüzlerce insan şifa bulmak için hocanın onları iyileştirmesini bekliyordu. Hoca dua etmeye başladığında ellerindeki sıvı dolu şişeleri havaya kaldırıp üflettikten sonra buraya gelmeyen hasta yakınlarına şifa olması için dualar ediyorlar. Genç, yaşlı, kadın, çocuk resmen hocaya tapıyorlardı. Gördüğüm tek bir gerçek vardı. Ülkede yaşayan binlerce fakir insan hastalıklarına ve dertlerine derman olması için bu adamın ağzından çıkaracağı cuf sesiyle hayatlarının düzeleceğine ve iyileşeceğini umut ediyorlardı. Hiçbiri bir oyunun parçası olduğunu farkında değildi. अब दूसरे दल के लिए व्हील चेयर के मरीज ज्यादा, बीमार ज्यादा, तकलीफ उनके करीब में रफा, उनके सर पे हाथ रखे, आपको जहां दर्द तकलीफ है वहां हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास ना बने। अब तीसरे दल के लिए कोई भी चीज दल के लिए चलाइए। Ritüel sırasında çığlık atanların çoğu kendi adamları. İnsanları mental olarak hasta edip inanmalarını sağlıyorlar. Yaptıkları bu umut hırsızlığı karşılığında para almadıklarını söylüyorlar, ancak ritüel sırasında sosyal medyada canlı yayın açıp sözde şifa dağıttığını söyleyerek yılda milyonlarca dolar kazanıyor. Bu işin arkasında ciddi bir prodüksiyon ekibi var. Her şey sistematik ve düzenli. अब तीसरे दल के लिए कोई भी चीज उनके लिए चलाइए, उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। जो चीज दम के लिए चलाइए उसे ऊपर कीजिए। ऊपर कीजिए।
İnanan insanları kesinlikle yadırgamıyorum. Asıl olay bu umut tüccarlarının koca bir ülkenin insanlarına dalga geçerek sömürmesi. कि जो शख्स दिन में 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देते, मरने नहीं देता, जब तक वह अपनी सारी की आंखों से जन्नत में अपना घर न देखे। जो शख्स दिन में 1000 मरतबा हुजूर की जात पे दरूद पढ़ता है, दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पे दरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सभी अहबाब दाम और दवा के लिए तैयारी करेंगे। इंशाअल्लाह भी दाम और दवा का सिलसिला शुरू हो रहा है। सरकार जी की नसीहत और गुफ्तगू भी समाप्त करें। जहाँ जहाँ भी आप हाथों में हैं, स्क्रीन पे सरकार की ज़ियारत भी करें और दाम और दवा की तरफ। Videoda izlediklerinizin hiçbiri gerçek değil. Böyle şeylerin sizi sömürmesine müsaade etmeyin. Yaptığım röportajda yakın zamanda ülkemize geleceğini söyledi. Takdiri size bırakıyorum. Bir sonraki bölümde Pakistan sokaklarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz yorum yazıp abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.